Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda yazılımla alakalı konuşmuştuk. Bu videoda Mission Planner üzerine konuşalım. Evet, bilgisayarda açmaktan başlayalım. Peki bu program nedir? Bu program yazılımlarınızı test edebileceğiniz bir simülasyon alanı olan, aynı zamanda yarışmada dahi kullanabileceğiniz bir program ki muhtemelen yarışmada dahi kullanırsınız. Pek çok işlevselliği var. Lakin ben hepsini şu an değinmeyeceğim. Sadece özellikle yazılım alanında ihtiyaç duyduğumuz, işimize yarayacak kısımları üzerine odaklanalım istedim. Programı dediğim gibi uçuş kontrol kartını üreten firma çıkarmış. Bu çeşitli sekmeleri var. Uçuş verileri, uçuş planı, kurulum, ayarlar, simülasyon, yardım ve benzeri. Ben simülasyon kısmını anlatayım size ilk aşamada. Simülasyon nasıl yapılır? Nasıl başlatılır? Simülasyon sekmesine geldikten sonrasında buradan hangi araç üzerinde simülasyon yapmak istiyorsanız ona bir kere tıklıyorsunuz ve arkada bir ekran çalıştırıyor bu şekilde. Bu dolduktan sonra simülasyonumuz başlıyor. Farenin tekerleğiyle zoom in, zoom out yapabiliyoruz. Tabi burada şunu düşünebiliriz. Biz bu uçağı nasıl hareket ettireceğiz? Sağ tık atarak burada çeşitli verileri görebilirsiniz. Komutları. Buraya uç diyelim ve bize irtifa soruyor. 100 irtifada git. Evet. Buraya uç dediğimizde gitmiyor uçak. Peki neden? Çünkü uçağımız şu an disarm modda. Disarm mod ne demek? Şu anlama geliyor. Sizin uçağınız şu anda herhangi bir komuta hazır değil. Sizden veya kumandadan hiç kimseden şu an komut almıyor. Kendisini harekete geçirecek bir komut almıyor. Ya bu da ne demek oluyor? Sizin elinizde uçak var mesela. Yanlışlıkla yazılımınız çalıştı veya bir komut verdiniz. Kumandadan gaza bastınız. Bu tür komutların elde o uçak tutulurken tutan kişiye zarar vermemesi için veya uçağın kendi kendisine zarar vermemesi için disarm denilen mod oluyor. Bu disarm modu arm moda çevirdiğiniz zaman şunu demiş oluyorsunuz siz. Artık ben seni arm moda geçiriyorum. Benden komut dinleyebilirsin. Kumandadan komut dinleyebilirsin. Uçuşa hazır olabilirsin. Yani bu hazırlık emrini verme durumu. Tabii bunu nasıl yapıyoruz? Simülasyon sekmesinde yine hızlı veri, komut, mesajlar ve benzeri uçuş verileri kısmında. Burada çeşitli sekmeler var gördüğünüz gibi. Burada hızlı veri sekmesinde uçağın genel verilerini görüyoruz ama biz şu an arm edelim uçağımızı. Disarm moddan çıkartalım. Disarm durumdan çıkartalım. Aslında bu bir mod değil. Burada gördüğünüz etkinleştir devre dışı bırak yazısı var. Buna bir kere basarsanız eğer uçağınız arm hale gelir. Uçak şu an arm hale geldi. Arm hale geldikten sonrasında tekrardan buraya uç diyelim. Bizim komutlarımızı yine dinlemeyecek. Neden? Çünkü uçağın modu şu an manuel modda. Yani uçak manuel moddayken siz yazılımla herhangi bir ya da otomasyonla bu programla herhangi bir emir verdiğiniz zaman uçak sizi dinlemeyecek. Uçağın modu önemlidir. Uçağın modu neyse size ona göre bir tepki verir. Sizden emir alır veya almaz. Bu yüzden modun kontrolünün iyi yapılması önemli. Manuel modu nasıl değiştirebiliriz? Nasıl bizden emir alacağı moda getirebiliriz uçağımızı? Manuel yazıyor. Burada komut sekmesinin altında şurada gördüğümüz oto yazısı var. Bunu açtığımızda çeşitli modlar çıkıyor karşımıza. Bu modların her birinin farklı özellikleri var. Tabii biz burada şu an bizi dinlemesini istediğimiz için Guided modu alalım. Guided modda bizi dinliyor uçak. Guided modu alıyorum. Ve sağ tık attığımda yine uçmuyor. Neden? Çünkü Guided modu aldıktan sonrasında bunu uçağa iletmemiz gerekiyor. Uçağa göndermemiz gerekiyor. Uçak hala manuel modda. Bunu uçağa durumu değiştir. Hemen yanındaki durumunu değiştir. Basarak uçağa göndermiş olursunuz.
Gördüğünüz gibi burası değişti. Şu an guided modda. Sağ tık attığınız zaman şu an artık sizden emir alıyor uçak. Sizin yönlendirmelerinizde bir hedef noktası çiziyor oraya doğru. Ama gitmiyor. Peki neden? Çünkü şu an uçağımız yerde. Yerde olduğundan dolayı gidemez zaten. Hani uçmuyor ki şu anda uçak. O zaman uçağı uçuralım. Uçağı nasıl kaldırırız? Tekrar modlara gelip take off modunu alırız. Take off dediğimiz moda alıyoruz ve durumunu değiştire basıyoruz. Jiroskop ekranındaki hareketi görüyorsunuz siz de arkadaşlar. Şu an uçağımız hareketlenmeye başladı. Ve kendi kendisine daire çiziyor, hareket ediyor. Şu an kalkış gerçekleştirdi. Uçağın hızını görüyoruz, irtifasını görüyoruz, modunu görüyoruz. Şu an sağ tık atıp buraya git dediğim zaman uçak beni yine dinlemeyecek. Çünkü uçağın modu take off modunda şu an. Siz önce sizi dinlemesi gereken moda uçağı almalısınız ki sonrasında uçak sizi dinlesin. Sonrasında sizin emirlerinizi uygulasın. Uçağın modunu tekrar guided moda çekelim. Ve en son verdiğim emire doğru şu an haritada görülüyor. Bir buraya uç diyelim. Gördüğünüz gibi uçak hedefini değiştirdi ve benim ona buraya git emri verdiğim noktaya doğru yönelmeye başladı. Şöyle aşağı doğru dön diyelim. Evet, gördüğünüz gibi şu anda da aşağı doğru dönmüş oldu uçağımız. Genel anlamıyla bir simülasyon yapmış olduk. Burada uçağımızın her türlü verisini görebiliyoruz. İşte bu verileri 2 kere tıklayarak bir veri ekranı var. Buradan görmek istediğiniz veriyi seçerek buraya ekleyebilirsiniz veya buradan çıkartabilirsiniz. Bu şekilde uçağımızı göndermiş olduk. Bununla beraber birkaç modumuz daha var ama bu modları göstermek için önce bir uçuş planı sekmesine gitmemiz gerekiyor. Şöyle ki arkadaşlar uçağımızı uçurduk. Çok iyi. Gördüğümüz gibi anlık olarak emir verebiliyoruz. İrtifasını değiştirebiliriz istersek. Yani şu irtifaya geç dediğimiz zaman aşamalı olarak yavaş yavaş o irtifaya doğru alçalmaya başlıyor veya yükselmeye başlıyor. Uçuş verilerinin yanındaki uçuş planı kısmına gelelim. Burası nedir? Arkadaşlar burası asıl otomasyondur aslında. Yani yazılım olmayan otomasyon. Program üzerinden uçağa belli rotalar tanımlayabiliyoruz ve diyoruz ki bu rotalara git. Ama bu mesela uçuş verileri kısmında sağ tık atıp buraya uç diyorduk. Onun haricinde başka bir şey yapamıyorduk. Hani tek bir rota veriyoruz, sonra yeniden tek bir rota veriyoruz, sonra yeniden tek bir rota veriyoruz. Tek bir doğrultu. Tabii mod değişimleriyle çeşitli yine değişiklikler yapılabilir. Daha farklı bir gidiş sergilemesini isteyebiliriz uçaktan ama sonuç olarak tekil bir hedef vermiş oluyoruz. Uçuş planındaysa bunu çok daha çeşitlendirebiliyoruz. Nasıl? Uçuş planı kısmına geldik. Şu an görev sekmesi açık. Mission olarak yazıyor. Varsayalım ki bir rota tanımlayalım uçağımıza ve bu rotayı takip edip etmemesini isteyelim. Nasıl rota veriyoruz? Şu an uçuş planı mission sekmesinin altında sol tık atıyorum ekrana. Ve gördüğünüz gibi başlangıç noktasından başladık ve bir noktasına bir rota attı. Bir noktada attım. 2. 1, 2. Arada da bu tarafa doğru gittiğini belirten bir yön işareti var. 3. Bir daha tıkladım. 3'e attı. Şimdi şöyle yapalım. Bu tarafa gitsin 4. Bu tarafa gitsin 5. Bakalım uçağımız nasıl bir tepki verecek. Şimdi ben böyle bir rota çizdim. Tabii rotanın bilgileri de burada var. Koordinat bilgileri, irtifa bilgileri. Bu irtifalara giderken nasıl bir açıya sahip olacağı gibi çeşitli bilgiler var. Buradan eleme yapabilirsiniz ya da bir aşağı bir yukarı taşıma olayı yapabilirsiniz. Varsayalım ki bu neydi? 3, 4. 4'e giderken irtifasını düşürmesini istedik. 50'ye düşürsün. Şimdi ne olmuş oldu? 4'e giderken 3. noktadan 4. noktaya giderken irtifası 100'den 50'ye doğru yavaş yavaş azalacak. Ve burada
Bundan dolayı bir eğim açısı alacak uçak. Bunu bakalım. Ya tabii bu gerçek hayatta. Simülasyonda siz uçağın irtifasının azalıp arttığını hani kuş bakışı gördüğümüz için göremiyorsunuz ama gerçek hayat testi yaparsanız şayet bu şekilde bir şey göreceksiniz. Biz burada tanımlamalarımızı yaptık ve dedik ki tamam bunu uçak uygulasın. Uçuş verileri kısmına geldiğimizde bu kaybolacak. Çünkü uçağın biz bunu hafızasına göndermedik. Tekrar uçuş planı kısmına gelelim ve diyelim ki pist gönder. Pist gönder dediğimiz zaman ne olmuş oldu? Uçağın hafızasına biz bunu göndermiş olduk. Artık hafızada bu var. Hafızada bu olduğundan dolayı ya siz yer bilgisayarınızda bir işlem yapıyorsunuz ama bu yaptığınız işlem anlık olarak uçakta güncellenmiyor. Sizin o işlemi uçağa göndermeniz gerekiyor. Tabi sağ tık buraya git dediğimizde anlık olarak gönderebilirsiniz ama otomodda yani uçuş planı kısmında işler biraz değişiyor. İşte tamam, uçuş planımızı belirledik ve uçağa gönderdik. Uçuş verileri kısmına tekrar geliyoruz ve şimdi burayı takip etmesini istiyorum ama uçak burayı takip etmiyor. Ben hala guided modda olduğumuz için yani hadi çizdim git değil mi? Ama gitmiyor. Neden? Çünkü uçağın modu önemlidir arkadaşlar. Yine uçağın moduna bakıyordur. Sizin bunu takip etmesini istiyorsanız eğer öncelikle bunu takip etme moduna almanız gerekiyor uçağı. Alalım. Komut kısmına geldim. Oto'yu seçtim. Oto'dayken uçak uçuş planındaki kısımda çizilen rotaya yönelir. Yani bu rotaya yönel. Bu rotaya geçiş yap artık. Senin yeni hedeflerin bunlar moduna geçirmiş olursunuz uçağı. Oto'yu aldım ve durumunu değiştire bastım. Evet. Gördüğünüz gibi uçak şu an oto modda. Benden artık emir almıyor. Yani buraya uç dediğimde beni dinlemiyor. Fark ettiyseniz. Ve uçak şu an birinci hedefine doğru gidiyor. Buradan da takip edebilirsiniz. Birinci hedefine doğru gidiyor. Birden biraz dönüş yapacak. 2'ye gelecek. 2'den dönüş yapacak. 3'e gelecek. Ve sonrasında biz irtifasını azalttığını göreceğiz buraya doğru giderken. 4'ten 5'e geçerken de 4'ten 5'e geçerken de tekrar irtifasını yükselttiğini göreceğiz. Evet, 1 numaralı noktaya ulaştı uçağımız. Gördüğünüz gibi şu an 2'ye doğru hareket ediyor. Evet, 2 numaralı rotasına ulaştı. Biz de o sırada verilerimizi izlemeye devam edelim. 3 numaralı rotasına ulaştı. Ve fark ettiyseniz yavaş yavaş irtifasını düşürmeye başladı arkadaşlar. Bakın 3 ile 4 arasında irtifasını 50'ye düşürmeye başladı. Tabi bununla beraber uçağın durum verileri de değişiyor. Yani o eğim açısı ve benzeri uçuş kontrol kartı üzerinden çektiğimiz verilerde biz bunları görebiliyoruz. Düşürebildiği kadar düşürdü ve sonrasında 4'ten 5'e giderken tekrardan 100 metre irtifaya ulaşmaya çalışacak. Çünkü biz uçuş planında bu şekilde emir verdik. Ama tabi bu uçağın durumuna bağlı. Kendi uçuş dinamiğini bozmadan sizin emirlerinizi uygulamaya çalışıyor. Burada uçuş kontrol kartı bizim için aslında birçok düzeltmeyi yapıyor. Uçağı stabil tutmaya çalışıyor. Ve otomodda 5. noktamıza da ulaştıktan sonrasında uçak RTL moduna geçti. Yani ne demek? Kalkış noktana, arm edildiğin noktaya geri dön. Uçağımız tekrardan H noktasına geri geliyor. Çünkü biz burada arm ettik uçağımıza. Ve bunun etrafında dönüş yapmaya başlayacak. Tabii neden H noktasının üstüne gelip de durmuyor? Biz burayı seçtik aslında diyebilirsiniz. Ama bu uçak arkadaşlar. Yani havada sabit durabilen bir şey değil. Bunun siz belli bir nokta verirsiniz. Ve bu noktanın etrafında döner. Çünkü o noktaya zaten sabit gidip de varıp oturamaz. Ya da üstünde sabit duramaz. Bir drone gibi sabit olamaz. Tamam. RTL noktamızın etrafında dönüş yaptığını da görmüş olduk. Bu şekilde bir otonom rota vermiş olduk. Peki şimdi soracaksınız. Tamam. Şimdi tekrar bunu izlemesini istersen ben ne yapacağım? Tekrardan mı bir rota vereceğim? Hayır. Rotası bittikten sonra tekrar otomoda alarak aynı rotayı tekrardan izlemesini sağlayabilirsiniz. Bakın tekrar otomoda aldım ve aynı rotaya devam ediyor. Bu şekilde gidiyor. Bu deney yanıllarınızda nasıl tepkiler vereceğini burada görebilirsiniz.
Tabi burada simülasyon üzerinde yaptığımız şeyleri siz gerçek hayatta da aynı şekilde yaşanacakmış gibi düşünebilirsiniz. Uçağınızın dinamiği, yapısı eğer el veriyorsa buna, aynı simülasyonda izlediğiniz gibi dönüşler yaşamanız muhtemel. Tabi bu uçağınızın elverişliliği, parametre ayarlarınıza bağlı olarak simülasyonla belki farklılıklar yaşayabilirsiniz. Daha genişten dönebilir ya da daha dardan dönebilir. Belki beklediğinizden çok daha fazla açılır uçak. Bunu görebilmenin yolu da açıkçası biraz temkinli testler yaparak nasıl tepkiler verdiğini görmek ve biraz parametrelerle oynamak diyebilirim. Bu parametre ile alakalı kısımlarda ben de çok aşırı detaylı bir bilgi sahibi değilim ama göstermiş olayım. Kurulum sekmesinin altında neredeydi? Ayarlar sekmesinin altında parametre listesi yazıyor gördüğünüz gibi. Burada çeşitli parametreler mevcut. Bu parametrelerle kafanıza göre çok fazla oynamayın. Özellikle uçağa parametreleri yüklerken. Çünkü belli değiştirdiğiniz ayarlar uçağınızın dinamik bir şekilde uçmasını etkileyebilir. O yüzden bu ayarları iyice kontrol ederek, ne işe yaradığını okuyarak öyle oynamanızı tavsiye ederim. Burada çeşit çeşit ayar var. Yani işte örnek bir tane ayar vardı. Şu an hangisi hatırlamıyorum ama uçağınızın uçuş hızını değiştirebiliyor. Onun haricinde mesela bu yine tekrardan bakın biz burada bakarken RTL moduna geçiş yaptı. 5. noktaya geldikten sonra RTL'e geçti. Eminim ki bir parametre vardır. 5. noktaya geldiği zaman RTL'e geçmesin. Tekrardan düz devam etsin gibi. Bu parametrelerle çeşitli oynamalar yapabiliyoruz. Tamam. Bu konudaki simülasyonu az çok görmüş olduk. Biz tabi burada mission kısmına baktık. Yani bir rota çizimi. Rota çizimiyle beraber burada farklı noktalar da var. Mesela fence. Fence'de olaylar biraz daha farklı. Fence dediğimiz nokta şu. Bir alan tanımlıyoruz. Bu alanı hangi amaçla kullanalım? Uçağa bulut gönderiyoruz ve uçak hiçbir ekstra yazılım olmaksızın kendisi bu programdan aldığı otomasyonlar sayesinde istediğimiz şeyi yapabiliyor. Mesela bir kere tıkladım. Fence'deyim şu anda. Ve gördüğünüz gibi bir daire çizdi haritaya. Bu daireyi biraz büyütelim. Şöyle 100 yapalım. Mesela. Şimdi bu daire exclusion. Yani bu daire bizim için bir yasaklı bölge oldu. Yasaklı bölge. Peki yasaklı bölge oldu ama bu ne anlam ifade ediyor bizim için? Bakalım, deneyelim, görelim. Fence'de yaptığım bu işlemde tekrardan pist gönder diyorum. Ki uçağın hafızasına bunu göndereyim. Bu harita koordinatı olarak bunu kaydetsin. Uçuş verilerine geldiğimde gördüğünüz gibi burada haritada artık görülüyor bu nokta. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle parametre ayarlarından fence durumunda nasıl bir tepki vereceğini kontrol etmemiz gerekiyor. Buraya fence yazdım. Fence enable, şu an fence noktalı şeyimiz açık. Fence parametremiz açık. Ve fence durumunda uçak nasıl bir tepki verecek? Fence action. Burada RTL'e dön. Sadece bildir. Guided modda kal veya guided modu al. Tabi bunları siz deneyerek daha net görürsünüz. Şimdi RTL'i seçelim. Ve işlemler gönder diyelim. Bu parametreyi değiştirmek istiyor musunuz? Evet, istiyorum. Parametremizi değiştirdik. Yani şu an şunu demiş olduk. Fence eğer tetiklenirse bu aksiyonu al. Aksiyonda RTL'e dönüş yap. Yani RTL moduna geçiş yap. Bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı? Guided modu alalım. Ve şöyle gitsin. Sonra böyle gelsin. Evet, şu an bilinçli olarak yasaklı bölgenin içine uçağı sokmaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Mesela yasaklı bölgenin içinden geçeceği şekilde karşıya bir waypoint attım. Buraya git emri verdim. Şu an beklentim bu yasaklı bölgeye girdiği anda uyarı alacak ve modunu RTL'e dönüştürecek. Şu noktaya tekrar gelecek. Evet, gördüğünüz gibi şu an ben ekstra bir şey yapmadan yasaklı bir bölgeye girdiğini anladı.
fence tetiklendi ve modu RTL'e geçiş yaptı. Tekrar bize yaklaşıyor. Biz bu sayede yasaklı bir bölgeyi uçağa tanımlamış olduk. Biz yine aynı şekilde bir tetikleyecek bir şey yaptığımız zaman uçak yine aynı şekilde tepki verecek. Artık biz bunu fence hafızasına kaydetmiş olduk. Bununla beraber şöyle yapabiliriz. Bir çokgen noktası ekleyelim ve uçağımızın etrafına bu şekilde bir kare çizelim. Evet, bu kareyi çizdim. Şimdi bu kareyi çizdikten sonrasında tekrar şu soldaki yere tıklıyorum ve bunun nasıl bir alan olmasını istediğimi giriyorum. Bu nokta bir inclusion noktası mı, exclusion noktası mı olsun? Peki ne demek? Inclusion noktasında bu çizdiğim alanın içinden çıkma diyorum. Yani bu senin sınır çizgilerin. Bunun içinden çıkma. Exclusion'da ise bu çizdiğim alanın içine girme. Şu an uçağımız en son hatırladığım kadarıyla bu çizginin içindeydi. O yüzden içinden çıkma diyelim ve bunu test etmiş olalım. Ortadaki bu diğer yuvarlak olan yasaklı bölgeyi de kaldıralım. Tabii ben bunu yaptım ama uçak bu sırada alanın dışına çıkmış sanırım. Bunu alanın içine tekrar alalım. Şöyle RTL modda tabii. Guide moda gel. Buraya doğru git. Tamam. Şimdi pist gönder diyebilirim. Şu an uçağım bu alanın içinde. Şimdi şurada kalsın. Alanın dışına çıkmasın. Şu mission kısmındaki rotayı da bir temizleyelim. Tekrardan buradan mission'ı seçtim ve rotayı temizliyorum. Şu an ekstra bir kafa karışıklığı yapsın istemiyorum benim için. Tekrardan mission'dayım ve yine pist gönder diyorum. Çünkü bu güncellemeyi uçağın hafızasına göndermem lazım. Kendi bilgisayarımda yaptığım anlık değişikliği uçak direkt algılayamıyor. Önce ona göndermeliyim. Pist gönder dedikten sonrasında gördüğünüz gibi bu auto modun rotası kalktı. Bizim burada yaptığımız bu fence değişikliği bizim için zaten bir fence aksiyonu tetikleyecek bir şeydi. O yüzden dolayı yine o daire şeklinde olan yasaklı bölgemizde aynı fence aksiyonu tetiklenecek. Çünkü biz parametreden bu fence aksiyonunu seçtik. Deneyelim. Guided moddayız ve tabii bizim home noktamız birazcık garip bir yerde. Ama olsun. Şu anlık gösterme amaçlı yapıyorum zaten. Ya da şöyle yapalım. Şunu birazcık oynayalım. Aşağı çekelim. Ki home noktamızda bu alanın içinde kalsın. Pist gönder dedik. Evet, kaydı. Guided moddayım ve hadi bakalım alanın dışına doğru çıkalım. Uçağımız nasıl bir tepki verecek? Guided moddayız. Ekstra bir şey yapmıyorum ben. Şu an sadece izliyoruz. Evet, sınır dışına çıktığını anladı uçağımız ve fence tetiklendi. Tetiklendikten sonra parametreler üzerinden girdiğimiz aksiyonu aldı. Yani RTL moduna geçiş yaptı. Buradan sonrasında tekrardan mod değişimi yapıp istediğim gibi istediğim noktaya uçurabilirim. Bu home noktasının taşınabilirlik durumu var. Şu an hatırlayamadım nasıl yapıldığını ama bununla alakalı parametrelerdeki bu değişkenleri değiştirerek, fence ile alakalı kısımlarla oynayarak bu konuda bayağı bir şey yapabilirsiniz açıkçası. Burası sizin oyun alanınız. Burada test edebilirsiniz. Burada çeşitli senaryoları test edebilirsiniz. Bu senaryoların testiyle alakalı şimdi bir deneme yapalım. Yani genel anlamda size gösterebileceğim birçok şeyi gösterdim zaten. Şimdi yazılımda nasıl müdahale edebiliriz bunu görelim. Önce bu simülasyonu bir bitirelim. Bitirmeden önce hafızasını temizleyelim bir uçağın. Hepsini sildim. Pist gönder dedim. Sıfırlayalım. Tekrardan Mission Planner'ı açalım. Temiz olması açısından böyle yaptım. Tabi siz kapatmadan da bunu yapabilirdiniz. Evet, burada şimdi yazılımla müdahale kısmına gelelim. Yazılımla müdahale ederken veya farklı senaryoları denerken
Yarışma alanındaki diğer İHA'ların da bu ekranda temsili olarak bulunmasını isteyebilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Bu mümkün. Tabii sizin senaryonuza göre mümkün. Bu nasıl yapılır? Şu şekilde yapılır. Simülasyon sekmesine geliyoruz ve burada bu arada söylemeyi unuttum. Simülasyon hızıyla oynayabilirsiniz burada. Yani uçak mesela normalde yavaş yavaş gidiyor ya. Burada simülasyon hızını arttırarak o uçağın daha hızlı gitmesini sağlayabilirsiniz. Tabii bu uçağın hızlandığı anlamına gelmiyor. Simülasyonun hızlandığı anlamına geliyor. Bunun da bilginiz olsun. Şimdilik simülasyon hızını 2 yapalım. Çok beklemeyelim belli senaryolarda. Burada multilink denilen bir olay var. Gördüğünüz gibi uçak üzerine birden fazla uçak uçurmak istediğim için buna basıyorum. Kaç tane uçak uçurmak istiyorsun? 3 diyelim. Evet, 3 tane uçak için program 3 farklı pencere açtı ve 3'ü de farklı birer uçakmış gibi simülasyonumuzda yer alacak. Evet, uçaklarımız geldi. Gördüğünüz gibi. Uçaklarımızın hepsi yerde, modları manuelde, disarm moddalar. Zaten bunun üstüne konuşmuştuk. Uçaklarımızı tek tek bir kaldıralım. 5760. Şurada gördüğünüz bu açılır bir pencere var, sekme. Buradan hangi uçağı kontrol ettiğinizi seçebilirsiniz. Mesela TCP 5760, TCP 5770, TCP 5780. Bunlar ne anlama geliyor? TCP üzerinden 5760, 70 ve 80. portları bu uçaklar aldılar. Şu anda o portlar üzerinden biz seçim yapıyoruz. 5760'ı kaldıralım. Yine komuta geldim. Arm ettim. Take off aldım. Kalkışını yaptık. Guided moda çektim ve hadi bakalım sen şuraya 100 irtifada git. Sen burada uç. Şimdi kırmızı uçaktı bu. 5760. 5770'e geldim. Bunu da arm ettim. Take off yaptım. Durumu değiştir dedim. Evet, bu uçağımız da kalkışını yapıyor. Tekrar guided modu aldım. Durumu değiştir dedim. Buraya uç dedim. 5780'a gelelim. Bu arada kaç dakika oldu? Yarım saat olmuş. Etkinleştir dedim. 5780. uçaktayım. Arm oldu. Arm olduktan sonra uçuş emri verdim. Yani kalkış yap dedim. Guided modu aldım. Ve hadi sen de burada uç dedim. Evet, gördüğünüz gibi simülasyonda 3 ayrı uçak uçuruyoruz. Tabii bu 3 ayrı uçağı da buradan seçiyoruz. Hangi uçak üzerinde bir yönlendirme yapacağımıza. Şimdi yazılım kısmını görelim. Biz varsayalım şöyle diyelim. Biz kırmızı uçağız. Ve mavi uçak ve siyah uçak rakip insansız hava araçlarını temsil ediyorlar. Tabii bu temsili kırmızı uçakta biziz. Bununla alakalı yazılımsal olarak nasıl bir müdahale yapabiliriz? Ya da kendisine en yakın olan uçağı takip etmesini istediğimizi varsayarsak bununla alakalı nasıl yazılımla yapabiliriz bunu? Yazılım kısmına gelirsek PyCharm üzerinden böyle yazdığım demo olan kodu size göstereyim. Burada DroneKit kütüphanesini kullandım ben. Tabi siz daha farklı kütüphaneler de kullanabilirsiniz. DroneKit biraz eski kaldığı düşünülüyor. Ama benim tecrübem DroneKit üzerinde ve hala da iyi çalıştığını düşünüyorum ben. Verimli bir kütüphane olduğunu düşünüyorum. O yüzden farklı kütüphaneler kullanabilirsiniz ama ben bunun üzerinden anlatacağım. DroneKit kütüphanesinden belli şeyleri importladık. Matematik kütüphanesi, işte zaman kütüphanesi ve benzeri. Burada ne yapıyoruz? Arkadaşlar uçaklarımıza önce bir bağlantı kuruyoruz. Peki bu bağlantı nasıl oluyor? Hani hatırlıyorsunuzdur. Şurada TCP yazıyor. Gördüğünüz gibi. TCP 5760, 5770, 5780. Siz burada 5760'a bağlanırsanız şayet
Mission Planner'ın kullandığı simülasyon ile sizin bağlantı noktanız çakışacak. Bu yüzden siz 5760'ı değil 5762 veya 63'ü kullanmalısınız. Mission Planner size bu konuda zaten açıyor. Şimdi burada mesela bu açılan simülasyon sekmelerinde zaten görebiliyorsunuz. 5760 kullanılıyor. Ama 5762 işte 5763 size zaten bırakılmış. Yani bunları kullanabilirsiniz. Bunlara bağlanabilirsiniz deniliyor. Kod üzerinden de biz de öyle yapacağız. Vehicle 1 dedik. Yani uçaklarımızdan bir tanesini bağlıyorum. Uçak Vehicle 1 obje gibi, bir nesne gibi düşünün. 5763 portuna bağlanıyor ve bağlantı skripti bu şekilde yazılmış. 5770'deki uçak için 5773 portuna TCP üzerinden bağlanıyoruz ve Vehicle 2'yi bağlıyoruz. Vehicle 3 için aynı şekilde. Burada 127.001 sizin kendi bilgisayarınız olduğu anlamına geliyor. Yani buradaki IP adresi 127.001 sizin bilgisayarınız demek. Sizin bilgisayarınızın 5763, 73, 83. portuna bağlıyoruz biz. Vehicle 1, 2 ve 3. objeleri. Burada basit bir yapay zekadan aldığım mesafe hesaplama fonksiyonu var. Genel anlamıyla bir mesafe hesaplaması yapıyor. Bu mesafe hesaplaması fonksiyonunu yeri geldiğinde aşağıda çağırıyoruz. Burada ana kontrol döngümüzde ne oluyor? 2 numaralı uçağın verilerine ulaşıp bu verilerden latitude enlem olması lazım. Çekiyoruz ve lat 2'ye eşitliyoruz. Yine vehicle 2'nin boylamını alıyoruz ve lon 2'ye eşitliyoruz. İrtifasını alıyoruz. İrtifa 2'ye yani altitude 2'ye eşitliyoruz. Aynı işlemleri vehicle 3 için ve vehicle 1 için de yapıyoruz ve bunlar için de ayrı ayrı bunları eşitliyoruz. Burada mesafe hesaplama formülümüz üzerinden bu çektiğimiz veriler ile aramızdaki mesafeyi hesaplıyoruz. Yani ne demiştik? 5760 kırmızı olan uçak bizim uçağımız olduğunu varsayalım demiştik. Bizim uçağımız ile yani 1 numaralı uçakla Vehicle 1'i de biz burada 5763'e bağlamıştık. 1 numaralı uçak ile 2 numaralı uçak arasındaki koordinat verilerini fonksiyona verip aradaki mesafeyi hesaplamasını istedim. Ve bu mesafeyi dist 2'de sakladım. Sonrasında aynı işlemi yine kendi uçağım ile 3 numaralı uçak arasındaki mesafeyi hesaplayıp dist 3'te saklamasını istedim. Ve benim için bunları yazdır dedim. Basit bir printf üzerinden. Sonrasında guided mod kontrolü yapıyoruz. Neden? Çünkü şu yüzden arkadaşlar. Burada ben kontrolü guided mod üzerinde yapıyorum. Yazılımda. Şöyle oluyor durum. Siz eğer bu konuda bir koruma yapmazsanız şayet yani uçağımın modu şu an ne? Ben hangi modda yazılım ile devreye gireyim veya hangi modda yazılım ile devreye girmeyeyim koruması yapmazsanız uçak kafası karışacak. Ya da sizin kodunuz belki kumandayı kontrol eden pilotunuz ile çakışacak. Bu çakışmayı biz istemiyoruz. Şöyle diyoruz. Yazılım. Senin kontrol modun guided. Sen bu modu biz bu moda uçağı aldığımız zaman sen kontrolünü yap. Sen de kontrol sana bırakıyoruz. Bu modda değilken müdahalede bulunma. Senden çıktı. Bizi bekle şu anda. Sen beklemedesin. Sürekli bizi baskılama diyoruz. Bu şekilde ben uçağımı ne zaman guided moda çekersem yazılımın devreye girmesini sağlamış oluyorum. Ya da guided moddan çıkartırsam yazılımımın durmasını sağlamış oluyorum. Burada Vehicle 1'in işte mod kontrolünü yaptıktan sonrasında mesafe kontrolü. Tabi bu çok basitleştirilmiş bir takip algoritması. Yani çok basit. Siz yarışma sürecinde çok daha karmaşıklarını oluşturursunuz diye düşünüyorum. Çok daha gelişmişlerini. Mesafeyi kontrol ettikten sonra işte diyoruz ki 2 numaralı uçak bana daha yakın. Çünkü mesafesi daha küçük geldi. O zaman Vehicle 1'e yani bizim uçağımıza Simple Goat fonksiyonu kullanarak Location Global Relative yani şu irtifalarda lat 2, lon 2, altitude 2. Yani uçağımıza 2 numaralı uçağın enlem, boylam ve irtifasına gitmesi için emir veriyoruz. Karşı durumda yani 3 numaralı uçak daha yakınsa da
Yine bizim uçağımıza 3'e gitmesi için emir veriyoruz. Yani bu kadar basit. Eğer bu yaşanmazsa, yani eğer guided modda değilsek de guided modda değiliz, yönlendirme yapılmasın diyoruz ve bunu 2 saniyede bir yapıyoruz. Şimdilik 5 saniyede bir yapalım ki biraz daha görmüş olalım nasıl çalıştığını. Bununla alakalı şunu söyleyebilirim. Bu fonksiyonlar nereden geliyor? Bu fonksiyonlar şuradan geliyor. DroneKit'in dokümanı var. DroneKit'in dokümanı üzerinden bu verilere ulaşabilirsiniz. Yani nasıl çalışır, nasıl bağlanır, mesela bağlantı nasıl yapılır DroneKit üzerinden. Gördüğünüz gibi her durum için size zaten detaylı olarak açıklamasını yapıyor. Yine yapay zekadan da bu tür bilgilere ulaşabilirsiniz ama gayet dolu ve kapsamlı bir doküman burada var. İşte bağlantının nasıl yapılacağı, işte simülasyonu bağlıyorsanız nasıl bağlayacaksınız, onu bağlıyorsanız Linux üzerinden bağlanıyorsanız USB üzerinden nasıl yapacaksınız gibi gibi, ya da işte bununla alakalı Mavlink mesajlarını almayla alakalı. Burada Mavlink dediğimizde yine DroneKit gibi verileri çekebildiğiniz bir metot diyebilirim. Simple Go To mesela nasıl çalışıyormuş? Bakın size direkt gösteriyor burada. Çalışma mantığı nasıl? Kodu nasıl? İşte. Ya burada incelenebilecek çok şey var. Size tavsiye ederim. Ama dediğim gibi tek kontrol kütüphanesi DroneKit değil. Bu konuda artık size açık burası. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ve neyse biz sadede gelelim. Yazılımımızı bu şekilde tasarlamış olduk, oluşturmuş olduk. Peki deneyelim. Evet, şu anda 5760 numaralı uçaktayız. Guided moddayız ve uçağımız şurada olsun. Kırmızı uçağı birazcık uzaklaştırdım ortamdan. Şu an bu gözle baktığımız zaman kırmızı uçak siyah uçağa daha yakın. Siyah uçak şu an bize daha yakın. Yani siyah uçağı takip etmesi daha olası. Evet, tabi yazılımı başlatmadan önce bir uçağımızın modunu değiştirelim. O aradaki etkeni de görelim. Kırmızı uçağımızı Circle moduna aldım. Yazılımı başlatalım. Evet, bakalım nasıl bir tepki alacağız. Ne diyor? Vehicle 2'nin konumunu verdi. Vehicle 3'ün konumunu verdi. Vehicle 2'nin konumu, Vehicle 3'ün konumu ve arada gördüğünüz gibi 2 numaralı uçağa daha yakın. 3 numaralı uçak bizden daha uzak. Ve diyor ki uçağın modu guided değil, yönlendirme yapılmayacak. Bakıyoruz, kırmızı uçağımızın modu guided'da değil, circle modunda. Şimdi uçağı şöyle yapalım. Uçağı guided moduna alalım ve koda bakalım. Vehicle 1, Vehicle 2'ye gidiyor. Artık yönlendirme başladı. Ve 5 saniye aralıklarla siyah uçağı takip ediyor kod. Gördüğünüz gibi şu an siyah uçağın peşine takıldı. Tabi 5 saniye aralıklarla. Biz burada kodu daha hızlı çalışmasını sağlayabiliriz. Durduralım ve bunun aralığını biraz azaltalım. Tekrar başlatalım. Evet. Şu anda da 3'e yakınmış bakın. Şu anda da 3'e yakın. Kırmızı uçağımız mavi uçağı takip ediyor ve 2 saniyelik aralıklarla onun bulunduğu konuma doğru yönelme waypoint'i atıyor. Peki biz burada neyi oynayabiliriz? Hadi diyelim ki mavi uçağı kaçıralım. Mavi uçak kaçsın. Guided modda zaten. Bu tarafa doğru kaç. Kaçarken de kırmızı uçak onu takip edecek ama bir noktada Vehicle 1, Vehicle 3'e gidiyor gördüğünüz gibi. Bir nokta siyah uçağa daha yakın olacak mı bakalım. Hala 3'e gidiyor. Hala daha yakın. Evet. Hala yakın. Evet, şu an
Bir dönecek oldu, sonra vazgeçti. Tekrar 3'ün peşinde devam ediyor. Biraz zorlayalım hadi. Onun peşine takılmasını istiyoruz. Biraz daha hatta gitsin. Evet, kırmızı uçağımız artık Vehicle 3'tü. Vehicle 2'ye daha yakın. Ve mavi uçağın peşini bırakıp artık kırmızı uçağın peşine takılmaya başladı. Artık mavi uçağın peşini bırakıp siyah uçağın peşine takılmaya başladı. Çünkü artık siyah uçak ona daha yakın. Siyah uçağı alıp kaçarsak kaçalım. Hala da kırmızı uçak gördüğünüz gibi siyah uçağı takip ediyor. Şöyle iyice uzaklaşsın. Tabii mavi uçağın dönüş açısına çok oturmadı. Şöyle tekrar aşağı insin. Evet, kırmızı uçak siyah uçağın peşinden ayrılmıyor. Şöyle biraz daha altınız. Evet, kırmızı uçak siyah uçağa daha yakındı. Bakın aradaki mesafe artık mavi ile siyah arası çok yakın. Bakalım hangisinde kalacak. Evet, 2'den 3'e geçti. Artık siyah uçağın peşini bıraktı. Ve mavi uçağı takibe başladı. Çünkü artık mavi uçak ona daha yakın. Gördüğünüz gibi ona doğru yönelimlere başladı. Tabi burada 2 saniyelik gecikme var. Yani 2 saniye önce geçtiği konuma waypoint atıyor. Ya da 2 saniyede bir anlık konumuna waypoint atıyor o uçağın. Peki eğer kırmızı uçağımız şu anda guided modda. Kırmızı uçağın modu. Biz bu uçağın modunu farklı bir moda alırsak o anda ne olur? Mesela Circle moduna alalım. Evet, gördüğünüz gibi uçağınızın modu guided modda değil, yönlendirme yapılmayacak diye bir uyarı geldi ve artık şu anda kırmızı uçak için herhangi bir yönlendirme yok. Tamamen bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Tamamen bağımsız. Hiç kimseyi takip etmiyor. Evet, durduralım. Genel anlamıyla simülasyon kısmında işte otonominizi bu şekilde takip edebilirsiniz, simüle edebilirsiniz. Süreçle alakalı hani geliştirmelerinizi, takip algoritmalarınızı, dalış algoritmalarınızı belki ya da yasaklı bir bölgeden kaçma algoritmalarınızı burada test edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bununla alakalı yine bir sorun, problem yaşarsanız yazabilirsiniz bana.